Jay Cutler'ı yalnızca bir vücut geliştirmeci olarak düşünmeyin. O, yıllarca dünyanın en büyük sahnesinde yarıştı. Her yıl biraz daha büyüdü, biraz daha güçlendi. Fakat karşısında döneminin neredeyse yenilmez görünen bir şampiyonu vardı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Onu geçemez. Jay Cutler'ın hikayesi tam olarak burada başlıyor. Çünkü Cutler yalnızca daha fazla kas inşa etmek zorunda değildi. Bir efsanenin gölgesinden çıkmak zorundaydı. Jay Cutler 1973 yılında Massachusetts'te doğdu. Çocukluğu boyunca hayatı profesyonel vücut geliştirmenin etrafında şekillenmedi. Genç yaşta çalışmaya başladı. Ailesinin beton işinde çalışıyordu. Ağır fiziksel iş onun için yalnızca para kazanmanın bir yolu değildi. Aynı zamanda vücudunu şekillendiren ilk antrenmandı. Ağır yükler, uzun çalışma saatleri ve tekrar tekrar yapılan fiziksel işler, Cutler'ın ileride ihtiyaç duyacağı disiplinin temelini oluşturdu. Fakat Jay Cutler'ın hedefi yalnızca büyük olmak değildi. En büyük olmak istiyordu. Genç yaşlarında spor salonuna girdiğinde vücut geliştirmenin hayatının merkezine dönüşeceğini anlamaya başladı. Kısa süre içerisinde yalnızca antrenman yapan biri olmaktan çıktı. Kendini geliştirmeye takıntılı bir sporcuya dönüştü. Her antrenman bir öncekinin üzerine çıkmak için yeni bir fırsattı. Ve bu disiplin onu kısa sürede profesyonel vücut geliştirmenin kapısına taşıdı. 1990'ların ortasında profesyonel vücut geliştirme dünyasına adım attığında karşısında çok güçlü isimler vardı. Ancak Jay Cutler'ın fiziksel yapısı onu kısa sürede farklı bir noktaya taşıdı. Devasa bacaklar, geniş omuzlar, kalın bir sırt ve yıllar geçtikçe büyüyen bir sahne fiziği. Cutler'ın en büyük hedefi ise açıktı. Mr. Olympia. Vücut geliştirmenin zirvesi. Dünyanın en prestijli sahnesi. Oraya ulaşmak bile çoğu sporcu için kariyerin zirvesiydi. Cutler içinse bu yalnızca başlangıçtı. 1990'ların sonlarına doğru sahnede yeni bir güç ortaya çıkıyordu. Ronnie Coleman. Coleman'ın fiziği dönemin standartlarını değiştirecek kadar büyüktü. 1998 yılında Mr. Olympia tahtına oturdu. Sonrasında gelen yıllarda şampiyonluğu bırakmadı. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Coleman her yıl geri dönüyor ve dünyanın en iyi vücut geliştiricisi olarak sahneden ayrılıyordu. Fakat onun karşısında giderek daha ciddi bir rakip vardı. Jay Cutler. Cutler, Coleman'ı yalnızca takip etmiyordu. Onu yakalamaya çalışıyordu. 2001 yılında Cutler, Mr. Olympia'da ikinci oldu. Bu sonuç onun için büyük bir başarıydı. Ama aynı zamanda bir mesajdı. Jay Cutler artık dünyanın en iyilerinden biriydi. 2003'te yine ikinci oldu. 2004'te yine. 2005'te yine. Her defasında aynı hikaye yaşanıyordu. Cutler sahneye çıkıyor, inanılmaz bir fizik gösteriyor ama sonunda Ronnie Coleman kupayı kaldırıyordu. Dışarıdan bakıldığında Cutler kaybediyordu. Fakat onun zihninde farklı bir şey gerçekleşiyordu. Her mağlubiyet bir sonraki hazırlığın yakıtına dönüşüyordu. Çünkü Cutler'ın en büyük avantajı yalnızca fiziği değildi, sabırlı olmasıydı. Tahtı hemen alamayacağını biliyordu. Ama tahtın sahibi değişene kadar orada kalmaya kararlıydı. 2006 yılına gelindiğinde herkes aynı soruyu soruyordu. Jay Cutler, Ronnie Coleman'ı gerçekten yenebilir mi? Las Vegas'taki sahneye çıktıklarında iki farklı nesil karşı karşıyaydı. Bir tarafta yıllardır zirvede duran Ronnie Coleman. Diğer tarafta yıllarca onun arkasında bekleyen Jay Cutler. Cutler bu kez yalnızca büyük değildi. Hazırlığı olağanüstüydü. Sahneye çıktığında fiziği son derece dengeli görünüyordu. Ve karar açıklandığında tarih değişti. Jay Cutler 2006 Mr. Olympia şampiyonuydu. Ronnie Coleman ikinci sıradaydı. Yıllardır süren bekleyiş sona ermişti. Cutler artık yalnızca Ronnie Coleman'ın rakibi değildi. Mr. Olympia'ydı. Fakat şampiyon olmak bir şeydi. Şampiyon kalmak başka bir şey. 2007 yılında Cutler yeniden sahneye çıktı. Bu kez herkes onun peşindeydi. Yeni şampiyonun üzerine kurulan beklenti çok büyüktü. Ve Cutler bir kez daha kazandı. 2 yıl üst üste. Artık kariyerinin en büyük hedefini gerçekleştirmişti. Ama hikaye henüz bitmemişti. 2008 yılında Cutler şampiyonluğu Dexter Jackson'a kaptırdı. Dünyanın en üst seviyesinde bir yıl önce zirvede olan bir sporcu bir anda ikinci plana düşmüştü. Ve işte gerçek şampiyonluk burada ortaya çıktı. Cutler'ı geri çekilmedi, pes etmedi, kariyerini bitirmedi. Bir sonraki yıl için yeniden hazırlandı. 2009 Mr. Olympia geldiğinde sahneye çıkan Jay Cutler kaybettiği tahtı geri almak için oradaydı. Ve bunu başardı. Jay Cutler yeniden Mr. Olympia oldu. Üstelik tarihe geçen bir şekilde. Çünkü Mr. Olympia tarihinde bir yıl kaybettikten sonra şampiyonluğu yeniden kazanan ilk sporcu oldu. 2010 yılında Cutler bir kez daha kazandı. Artık 4 kez Mr. Olympia şampiyonuydu. 2006, 2007, 2009 ve 2010.
Bu 4 şampiyonluk onun yalnızca fiziksel gücünü değil, kariyer boyunca gösterdiği dayanıklılığı da temsil ediyordu. Çünkü Jay Cutler'ın hikayesi kusursuz bir yükseliş değildi. Kaybetti, bekledi, eleştirildi, ikinci oldu, sonra yeniden çalıştı ve tekrar zirveye çıktı. 2011 yılı ise farklıydı. Cutler hala dünyanın en büyük isimlerinden biriydi. Fakat artık vücudu yıllarca süren profesyonel yarışmanın bedelini taşıyordu. Sakatlıklar ve fiziksel problemler kariyerinin son dönemini etkiledi. 2011 Mr. Olympia'da Cutler ikinci oldu. Şampiyonluk Phil Heath'e geçti. Ve bu sonuç bir dönemin sona yaklaşmaya başladığını gösterdi. Jay Cutler artık yarışma sahnesinde eskisi kadar aktif olmayacaktı. Fakat onun hikayesi burada bitmedi. Çünkü Cutler vücut geliştirmeden ayrıldığında geride yalnızca kupalar bırakmadı. Bir anlayış bıraktı. Jay Cutler'ın kariyerine baktığınızda 4 Mr. Olympia şampiyonluğu görürsünüz. Ama rakamlardan daha önemli başka bir şey vardır. Onun yaklaşımı. Cutler, başarının yalnızca yetenekten oluşmadığını gösterdi. Her gün aynı şeyi yapmak, beslenmeye dikkat etmek, antrenmanı aksatmamak, eksiklerini görmek ve en önemlisi kaybettiğinizde yeniden ayağa kalkmak. Ronnie Coleman döneminde yıllarca ikinci kaldı. Fakat o ikinci sırayı bir son olarak görmedi. Bir sonraki hedef olarak gördü. Bugün Jay Cutler, profesyonel sahneden uzakta olsa da vücut geliştirme dünyasının en tanınan isimlerinden biri. Yeni nesil sporcular onun antrenmanlarını, fiziğini ve kariyerini inceliyor. Çünkü Cutler'ın mirası yalnızca kazandığı kupalarda değil, kaybettiği zamanlarda ne yaptığı ile ilgili. Ronnie Coleman gibi bir efsanenin döneminde yarıştı. Onun karşısında yıllarca bekledi ve sonunda tahtı aldı. Sonra tahtı kaybetti ve tekrar geri aldı. Bu yüzden Jay Cutler'ın hikayesi yalnızca bir şampiyonun hikayesi değildir. Bu, dünyanın en iyi sporcusu olamadığınız günlerde bile çalışmaya devam etmenin hikayesidir. Çünkü bazı insanlar zirveye doğrudan çıkar. Bazıları ise zirvenin altında yıllarca bekler. Jay Cutler ikinci gruptaydı. Ve onu unutulmaz yapan şey tam olarak buydu. Taht ona verilmedi. Tahtı aldı. Ve onu almak için yıllarca beklemek zorunda kaldı. Like my midsection and my arms. I looked down at my leg to make sure the cuts were there that I saw a couple hours earlier at my house. Came out there, I did that fucking quad stomp, and it's like the place went fucking crazy.